Çin'e bağlı bir yer ama kendi kuralları var. Köprüde bir erkeğe 5 kız düşüyor. Buranın nüfusu yaklaşık 7,5 milyon. Biz Türkler politik sebeplerimiz nedeniyle buraya vizesiz bir şekilde gelebiliyoruz. Şimdi Hong Kong'u kardeşim bütün çıplaklığıyla gösterebildiği şekilde kardeşiniz size gösterecek. Hepiniz hoş geldiniz. Burada evsiz var bir tane. Bu adam madde bağımlısı büyük ihtimalle. Dünyanın en güvenli ülkelerinden birisiymiş zaten. Bu sokakta bir erkeğe 5 kız düşüyor olabilir. Marlboro'nun fiyatını öğrendim. 888 TL'ye tekabül ediyormuş. Thank you. Galiba ben sıkıntılı bir şey yiyorum. Güzel arabaymış. Bu Ferrari olabilir ya. Şu attan tanıyorum. Hong Kong seyahatim bayağı zor geçecek galiba. Hücremden hepinize merhabalar. Ben stajyer seyyah. Neredeyiz? Hong Kong'da. Böyle bir yerde kalıyorum. Bu videoda kaldığım yerden videoyu başlatmak istedim. Bakın şaşırtıcı bir şey. Ellerimin, omuzlarımın genişliğini görüyor musunuz? Bu gibi bir yer fiyatını söylediğimde gerçekten inanamayacaksınız. Burası. İlk önce bir tanıtım gerçekleştireyim. Yatağımız bu kadar. Bir tane televizyon koymuşlar. Bunlar benim çantalarım. Bir tane böyle pencere var. Şu çalışmıyor, şu çalışıyor. Pervane. Böyle bir şey. Ondan sonra banyo var bir de. Şuradan elektriği açıyorsun. Kapalı. Böyle banyo ya burası işte. Girdin mi kapıyı örttün mü yapabiliyorsun. Acayip bir yer. Odamızın tanıtımını gerçekleştirdik. Odamı gördünüz. Burası kaç para diye merak edenler olacak. Hazırsanız söylüyorum. 1500 TL. 1500 TL'ye bir omuz genişliğinde bir yere kalıyorsunuz. İşte burası Hong Kong. Şimdi burada birkaç tane teçhizat var. Şarja marza taktım. Bunları alayım. Bunlar da şarj olmadı ya bir türlü. Elektronik şeyler çok ucuz burada. Yalnız burayı çok şans eseri buldum. Hatta şu teçhizatımı toplayayım. Hiçbir şey burada bırakmayın. Burada kalacağım ben. Şuradan bir çıkalım. Size bahsedecek birçok şeyim var. Burayı nasıl buldum? Nereden buldum? Ne kadar zor buldum? Kaldığım yerden çıktım. Bakın kaldığım yerin atmosferini gördüğünüzde inanılmaz şaşıracaksınız. Acayip şeyler oluyor. Bakın binanın çıkışı böyle. Bence burası çok tehlikeli ha. Buradan bir dolar bozdurayım ben. Bu adam Hintli. Bu adamdan bir para bozdurayım. Değişen bir şey yok galiba. Ha, şunu bozduralım. Bu arada bu mıntıka çok tehlikeli bence. Ne yaptı? 78.1 dedi. Abimden böyle bir para aldım. Hong Kong'un para birimi böyle bir şey. Acayip de paralar varmış ha, çok güzel. 100 dolara ne verdi adam? 500, 780 gibi bir şey verdim ben. Caddeye bir çıkalım bakalım bunda ne yapabileceğiz? Bu benim kaldığım bölge var ya. Abi burada hep mülteci var lan. Harbi diyorum. Işıktan karşıya geçerken böyle araba geçse bile geçmese bile adamlar bekliyorlar. Şu dıt 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 sesi gelene kadar. Bakın o benim kaldığım bölge Chang Misyon mu? Acayip ilginç bir yer. Ben oradan çıktım. Oradan bir bölüm gelirim bilmiyorum abi. Görüyorsunuz atmosferi zaten. İçerisi acayip ilginç bir yer. Bir de daptar odalarda kaç kişi yaşıyoruz? Ben nasıl otel buldum size şimdi otel bulma hikayemi anlatayım. Oteli ben bulmadım. Nasıl buldum biliyor musunuz? Yürüyordum. Birkaç yer rezervasyon etmiştim. Abi gittim oralara yok. Hiçbir şekilde bulamadım. Gidiyorum bir de numaralar yazmıyor. Önceden yazar değil mi mesela? Şurası falan oteli ya da filan oteli değil mi?
burada yazmıyor kardeşim. Gittim en az var ya 10 tane otel yerine gittim, yer bulamadım. Ondan sonra artık isyan bayraklarını çektim. Gidiyorum böyle, artık yürüyorum, tamam mı? Ümidi kestim yani, oteli bulamayacağım burada, kesin sokakta kalacağım. Her neyse buranın önüne doğru geldim. Ondan sonra bir adam geldi. Dedi ki, Hintliydi. Adam beni bir yere götürdü. İşte o gördüğünüz benim çıktığım yer. Eşyalarımı, her şeyimi sırtıma aldım çıktım. Yani içerisi gerçekten çok tehlikeli açıkçası. Havamız böyle. Bir tık yağmurlu, bir tık açıyor, kapanıyor. Bu arada ilk defa böyle bir ülkeye geldim. Dedim uçak bileti vardı. Atlayayım gideyim. Her şey teknolojiyle çalışıyor zaten. İngilizce bilsen de adamlar. Havalimanına geldim. Kabin bagajımı alacağım. Adam dedi ki, sen dedi monitörü var, görmüyor musun orada dedi. Abi o kadar ilkel çağlarda kalmışım ki. Abi gittim monitöre baktım, harbisem gelen uçağımın şeyi direkt yazıyor orada. Hangi numarada olduğunu. Gittim neyse kabin bagajımı aldım. Adam kızdı ama ha. Şaşırdım. Yeşil ışık yanmadı mı hiçbir şekilde adamlar geçmiyorlar yani. Araç geliyormuş gelmiyormuş kimsenin umurunda değil. Bekliyor kardeşim. Birkaç defa benim geçtiğim oldu. Bilmiyorum, ceza meza yazmasalar inşallah. İnsanlar çok telefonla oynuyor. Yolda var ya giderken abi kaç kişiyle çarpışacak gibi oluyorum. Adamlar acayip telefonla oynuyor. Bu arada otobüslerde internet var. 30 dakika bağlanabiliyorsunuz. Ülkenin her yerinde internet var yani diyebilirim. Burası bir ülke değil ama şimdi İngilizler 156 yıl buraya boyunca sömürmüşler bu bölgeyi, Hong Kong. Ondan sonra buradan ayrılırken Çin'le anlaşma yapmışlar. Demişler ki kardeşim buranın kendi kuralları olsun, sana bağlı olsun ama kendi kuralları falan olsun. Ondan sonra Hong Kong işte böyle olmuş. Aslında neticede bir ülke sayılabilir, sayılmayabilir. Kime göre, neye göre. Ama gökdelen gibi binalar var. Vallahi acayip bir kalabalık var ya. Bu şehrin böyle kalabalık olmasının asıl sebebini şimdi size söyleyeyim. Ülkenin sadece %25'i yerleşime uygunmuş. Geriye kalan balta girmemiş Almanlar filan. O yüzden neticede bu denli gökdelen gibi binaları dikerek, yükselterek yaşam mücadelesi vermeye başlamışlar. Binaya baksana abi. Şuna bak. Benim kaldığım yerde kaç paraydı? 1500 TL. Yani kaldığım yer biraz daha böyle güzel, idare eder. Adamlar nerelerde kalıyorlar? Hani inanılmaz bir şey. Ufacık yerde yaklaşık 7,5 milyar insan olduğunu düşünsenize yani. Ne olacak? Böyle olacak. Bence Hong Kong dünyada zenginlikle sefaleti en iyi şekilde gözlemleyebileceğiniz bir yer. Bu gördüğünüz gökdelen gibi yerlerde insanlar orada yaşıyorlar. Gerçekten çok şaşırtıcı bir şey. Bu kaosun içinde öyle bir zenginlik dönüyor ki Hong Kong dünyada New York'tan sonra en çok milyarderleri barındıran bir yer. Abi benim diyorum herkeste acayip bir kapitalizm sistemi var. Bir yere gittim. Böyle büyük bir mağaza, tamam mı? Örnek veriyorum Zara gibi bir şey. Hermes yazıyordu galiba. Benim öyle çok şeylerle aram olmadığı için. Gittim oraya. Bir sıra var, bir göreceksiniz. 1 kilometrenin kuyruk oluşmuş. Lan dedim Allah Allah bunu. İçeri bir giriyorsun. Fiyatlar fevkalade. Acayip yani. Benim için ilginçti. Yani insanlarda para var bazılarında. Yani New York'tan sonra dünyanın en çok milyarderlerini burası barındırıyormuş artık. Düşünün. Bunlar niye böyle zenginliği sorarsanız İngiliz sömürge döneminde Asya'nın en büyük serbest ticaret bölgesiymiş. Şehirde var ya KDV yok. Hemen gittim, ne aldım biliyor musunuz? Bir tane kendime batarya aldım. Türkiye'de bataryanın fiyatı 4000 Türk lirası iken aynı bataryayı burada kaç paraya aldım biliyor musunuz? Tabii ki de 1000 Türk lirasına. Vergiler falan düşük olduğundan dolayı güzel bir ticaret çevirmişler. O da neyi getirmiş? Milyarderliği. Zaten ticaretle uğraştığında para akıp geliyor. Hong Kong'un ilginç atmosferine şimdi gidelim, bir aç karnımızı doyurmaya, bakalım ne varmış abi. Ama şu ışığı var ya, ben saatlerce izlerim ha. Abi adamlar araba yok, bekliyorlar. Araba duruyorum, ben var ya geliyorum buraya. Terapi gibi ya, izliyorum. Ya kardeşim benim gittiğim önceki ülkelerde falan neydi öyle ya. Vallahi var ya, medeniyet varmış, acayip bir şeymiş ya. Yes of course. Could you mind take a photo with my mom? Yes. No one is She want picture with me, right? Yeah, she want take a photo with you. Okay. Ablam geldi. Bakın bir tane ablam var. Can I record, right? Yes. İlk defa fotoğraf çekiniyorum beyaz birisiyle. Okay. Hey, you know speak English? Yes. Where are you I speak from? A little bit English. From Hong Kong, right? No, I'm from Guangzhou.
Guangzhou you are here. from China. Yes. How old are you? I'm 26. Okay, nice to meet you. Thank you, thank you. Şişi, you so much. şişi. Ablam geldi fotoğraf çekindi. Goodbye. Ablam bir anda kızı geldi dedi fotoğraf çekinebilir miyiz? Abla dedim kalp kırıyorsun ya bir tane çekinelim ne olacak? Şimdi gidelim o zaman aç karnımızı doyurmaya. Para bozdurdum. Bakalım ne edecek paraya. Adamların hepsinde iPhone var ha vallahi. Araç yok mesela bekliyorlar. Ülkenin ekonomi durumu hakkında biraz bilgi vereyim. Açıkçası var ya Türklere çok pahalı abi. O kadar çok pahalı ki havalimanından 25 kilometre yol gelirken otobüse 400 TL ödedim. Bence pahalı ya. 1 Hong Kong doları 6 Türk lirasına tekabül ediyor galiba. Ya da daha fazlası. Bugün ilk günüm. Benimle beraber Hong Kong'da ne yapılır? Ne yapılmaz? Nasıl kazıklanılır? Nasıl kazıklanılmaz? Öğreneceksiniz. Bildiğim kadar aktardım biraz. Şimdi de doğaçlama bir şekilde gidelim. Sushi yemek istiyorum ya. İnsanlar çok sıcakkanlı. Ben zaten yurt dışında gördüğümde hep Çinlileri falan bu denli insanları çok seviyordum. Buraya geldim daha iyi oldu. Mesela kadın bir fotoğraf çekinmeye gelecek. Abi öyle bir rica ediyor ki canım istese vereceğim yani tamam mı? Canım istese al abla diyeceğim vereceğim yani. Burada evsiz var bir tane. Bu adam madde bağımlısı büyük ihtimalle. Adam zaten bir şey içmediyse ben hiçbir şey bilmiyorum. Ha, evsizler dünyanın her yerinde var. Burası bakın New York'tan sonra ikinci milyarderleri barındığı yermiş. Ama görüyorsunuz evsiz var yani. Madde bağımlısı da var. Şurayı göstersem burada öyle bir adam var desem inanmazsınız. Ama var tabii ki görüyorsunuz. İskeleyi niye böyle kurmuşlar bunlar ya? İlkel yöntemdeki gibi. Bambudan kurmuşlar. Acayip ya. Abi bu sağlam mı oluyor ben anlamıyorum da. Bu iskeleyi niye bundan kuruyorlar? Her şey teknolojiyle çalışıyor bu ülkede. Acayip Çin'den bahsediyorum size. Ama adamlar iskeleyi bununla kurmuş. Baksanıza. Ama iskele mi bilmiyorum ki. Sizce ne bu? Bence iskele ya. İnşaatta dışarı çıkıyorsun, binayı restorasyon yapıyorsun ya. Evet abi. Bunun bir sebebi olması lazım da neyi ben çözemedim. Daha mı sağlam oluyor? Ne ya acaba? Abi bunu bilen abilerim vardır. Rica etsem bir yazsınlar. Adamlar neden bambu gibi şey vuruyorlar? Kardeşim çok sağlam da bence demir de daha sağlam olabilir. Ekonomi iyi olunca tabii ne oluyor hocam? Göçmenleri, mültecileri çekiyor. Acayip mülteciler var ha. Açıkçası bence otobüsleri 2 katlı yapmaları çok güzel olmuş. Bir de içeride çanta koyacak falan şeyler var. Bakın yine insanlar geçiyorlar ışık yanında. Araştırıyor. Hep bir şeyler oluyor. Bu arada bu insanların çoğu yani örnek veriyorum yaşı fazla ama hiç göstermiyorlar abi 30-40 yaşında örnek veriyorum. Bu Asyalı insanlarda mı böyle bilmiyorum. Bu çekik gözlülerde genel olarak böyle oluyor 30-40 yaşında ama 20 gibi gösteriyor. Yaşını bir söylüyor. Diyor ki ben 30 yaşındayım diyor. Diyor ne diyorsun ya sen? Sen nasıl 30 yaşındasın? İnsan şaşırıyor yani. Bakın şimdi bir şey söyleyeceğim ama nasıl söyleyeceğim ben de bilmiyorum. Şimdi telefonum gösterecek. Bakın bir şeyler gösterdi. Bir şey söyledim vallahi ne olduğunu ben de bilmiyorum. Vallahi yol kenarına geçiyordum böyle bir şey vardı. Resmini gösterdim kardeşim dedim bir tane şundan alayım dedim İngilizce bilmiyordu. Bizim Çinliler hiç bilmiyorlar. Herhalde aldım ya. Fiş elimde ama. Bakın böyle bir şey var. Ne yazıyor? Burası çok meşhur bir şey. Sri Lanka'da ben içiyordum. Bing Chun falan diyordu. Bing Chun ne oluyorsa. Şimdi burada gördüm. Ondan sonra dedim alayım. Kafein varmış. Kafeinde biliyorsunuz işte sabah vakitleri içtiniz mi uykunuzu açıyor. Anlamadım ama bir şey sipariş ettim. İnşallah güzel bir şeydir. Bu kesin benimdir ya. 16 Hong Kong dolarına yaklaşık 100 TL. 100 TL'ye aldım bunu. 16 Hong Kong doları da 100 TL yapıyormuş bu arada. Bakalım içelim. Bu arada bilmeden söyledim ha. Valla çevirdim oradan. Bir şeyler yazıyordu. Ama ben dedim kardeşim bir tane şundan ver dedim. Sri Lanka'da böyle bir şey vardı. Çinliler orada da çok fazla bu arada. İş yapıyorlar. Bing Chun diye bir şey. Oradan alıyordum güzeldi. Bir de ana vatanından yiyelim. Böyle bir tane pipet koydular. Lakin biz buna devam. Güzel ya. Soğuk çay gibi bir şey yani. Tadı nasıl diye sorarsanız soğuk çay olur ya. Şekerli. Bir de çikolata var. Vallahi öyle bir şeye benziyor işte. Acayip bir şey. Hayatım boyunca bu ülkeleri hep merak etmişimdir. Ya bir gün buralara gidebilir miyim? Kendime böyle bir imkan sağlayabilir miyim? Bugün buraya gelince çok duygulandım açıkçası. Ne bileyim. İnsanlar çok değişik ya.
Ya Hindistan falan tamam o bölgeler ayrıydı ama beyaz bir insan gelip mesela orada kadınlar fotoğraf çekinecek düşündüler. Böyle geldiler söylediler bayağı. O zaten mütevaziliğini gördünüz onların. Ya bu insanları merak ediyordum. Birkaç defa da çok Çinli arkadaşım oldu. Acayip sıcakkanlı insanlar. Bu arada şemsiye kullanıyorlar, maske kullanıyorlar. Şimdi şemsiye kullanmalarının sebebini biliyorum güneşten korunmak için. Ama maske kullanmalarının sebebini bilmiyorum. Muhtemelen maske kullanmalarının sebebi de belki bir kesimini koronadan dolayı aşılanmıştır. Ama bir kesimi de hem de maske kullanarak da güneşten korunmaya çalışıyordur yani bence. Öyle bir şey olabilir. Bu insanlar güneşi sevmiyor abi. Güneşin düşmanları. Ama güneş de insanlara çok zarar veriyor gerçekten. Ondan dolayı adamlar korunuyorlar. Zaten dedim ya size 30 yaşında gibi gözüküyor ama 50 yaşında kadın ya da erkek. Onun büyük bir sırrının sebebi de budur kardeşim. Burası da otobüs bekliyorsun. Bak mesela 41A, 42A yazmışlar. Burada bayağı sıra oluyor ha böyle. Burada otobüsün numaralarına göre burada bekliyorsun. Ben geldiğimde öyle bir sıra vardı ki burada bayağı bir kuyruk vardı. Kızları bir göreceksiniz var ya böyle cosplay gibi lan diyorsun robot mu bu diyorsun ya yüzüne diyorsun. Bir şeyler takmış. Ondan sonra yani kendini böyle bir rüyanın içindeymişsin gibi hissediyorsun. Onu görüyorsun diyorsun ki ha bu nasıl böyle? Tam olarak anlatamadım değil mi? Evet. Biliyorum. Sigara fiyatını göstereyim. Bakın teyze Marlboro satıyor burada. Ne kadar biliyorsunuz mu? 100 Hong Kong doları acayip pahalı. Thank you Shishi. I don't need. 100 Hong Kong doları kaç para yapıyor biliyorsunuz mu? Acayip pahalı ha. Marlboro. 600 TL falan galiba. Sigaranın fiyatı 100 Hong Kong dolarıydı. O da 592 TL'ye tekabül ediyor. Evet muhtemelen onu yazdıysa ablam o onun fiyatıdır. Sigaralar bazı yerlerde çok pahalı. Bak burada da 100 Hong Kong doları diyor abi. Şunu ben 16 Hong Kong dolarına aldım. Yani bir kahve içiyorsun örnek veriyorum. Bir kahve de içersin ya bence 20 Hong Kong dolarına. Bakalım bir kahve bir yer bulursak deneyim. Bakayım mı abi? Ben kahve fiyatını yazarım sağa sola bir yeri. Bir paket sigara 592 Türk lirasına tekabül ediyor. Yok bizim Türk lirası bazımızda da hesapladığımızda kahvede içebiliyorsun ona. Birçok şey yapabiliyorsun. Çok pahalı. Bakın muhtemelen otobüs yok yaya kuyruğuymuş yine bu. Bakın kızları gördünüz mü? Abi makyajdan dolayı mı öyle de gözler çekik. Böyle bir üst geçite geldim. Burada yayın yapıyorlar. Yayını satış yapıyorlar. Bakın teyzelerim. Acayip ilginç şeyler var. Burada popülerlik çok meşhur. Nedir o popülerlik derseniz TikTok'u yasaklamışlar mı? Bakayım. TikTok'tan yayın yapmaya çalışıp fenomen olmaya çalışıyorlar bu köprüde. Böyle acayip bir yer. Bakın şöyle gideyim sizin için. Abi cosplay gibi insanlar var burada ya. Bunlar vallahi şaka gibi kızlar hepsi. Manken gibi yani hani. İnanılmaz makyajdan dolayı mı? Neyden? Ben de bilmiyorum bakın. Hep böyleler. Ve bence bu sokakta bir erkeğe 5 kız düşüyor olabilir. Belki az da söylemiş olabilirim. Bir hikayesi yok buranın. Ve acayip fotoğraf çekiniyorlar biliyor musunuz? Arkada hiçbir şey yok. Fotoğraf çekiniyorlar. Bakın neden bunlar böyle yatıyor ben bilmiyorum. Şu ablam Müslüman galiba. Abi burada piknik gibi bir şey yapıyor olabilirler yani. Hani bizim evet piknik yapıyorlar ya büyük ihtimalle. Yayın yapıyorlar, piknik yapıyorlar. Acayip bir yer yani. Baksanıza. Ama birçoğu Müslüman. Hicap var çünkü kafalarında. O ne biliyor musunuz? Başörtüsü var. Aynen. Piknik yapıyorlar abi. Çok güzel. Bakın burada fotoğraf çekiliyorlar. Aslında fotojenikmiş ya. Benim bir şey yok dediğime bakmayın. Manzaramız bu. Buraya doğru fotoğraf çekiniyorlar. Bakın. Gençler fotoğrafı seviyor. Ya burada teknoloji öyle bir seviyeye gelmiş ki bence teknoloji acayip bir durumda. Baksanıza. Muhtemelen bunlar da polis. Kaçak göçmenler için kontrol yapıyorlar. Ablam bak hem şapka takıyor hem maske takıyor. Bu insanlar galiba güneşten çok nefret ediyorlar abi. Çünkü acayip bir korunma sistemleri var ya. Abla valla gözünü de kapatabilse kapatacak yani. Orada karşıdan buraya geçtim. Beni buraya yönlendirdi. Yol yönlendirdi.
bahsettiğim otelleri bulamamamızın sebebi mesela burası var ya kaç katlı bir bina. Kalok Building diyor, tamam mı? 720-722. Sen buraya gireceksin, içeride var ya belki 1000 tane oda var ya da ne bileyim ev var. Oraya girdiğinde sen 1000 tane de bulacaksın, o oteline yerleşeceksin. Bir de bir tane otel değil, çok fazla otel. O yüzden burada otel motel bulurken adamın canı falan çıkıyor kardeşim. Bu arada acayip farklı yemekleri var diye size söyleyebilirim. Tavuklar falan. Bakalım, ben de bir şeyler yiyeceğim. Biraz şöyle keşfediyorum. Burada ne oluyormuş, ne ediliyormuş. Aha 7-Eleven diyor. Bir kere de ben gireyim de şuradan bir şey alayım, burası neyse. İlk defa böyle bir markete girdim. Bu Asya'da çok popüler bir market diyorlar. Bir tane soğuk içecek alak ya. 10. Nescafe 10 kahveymiş. 20. Çok pahalı lan. Red Bull 200 TL'ye tekabül ediyor. Galiba bunlar da bak bir tane bira 7 yani 7 Hong Kong doları uygun. 80 TL falan. 150 $5. 5 dolar. 105 $. Vay be. Abi size bir şey söyleyeyim. Marlboro'nun fiyatını öğrendim. How much this one? No, thank you. Bu neymiş kardeş? Hı. Ablamdan bir tane Marlboro'nun fiyatını öğrendim. Kaç para dedi biliyor musunuz? Welcome. Bir tanesini dedi ki sigara paketini 150 Hong Kong doları dedi. 888 TL'ye tekabül ediyormuş. Vay be, bir anda yağmur başladı. Bu girdiğim market 7-Eleven diye geçiyor. Asya'da çok popüler bir yermiş, uygun fiyatlı falan diyorlardı. Benim fiyat algım inanılmaz değişiyor. Çünkü benim gittiğim coğrafyalar, örneğin Hindistan, ya Pakistan, orada 2 dolara falan karnını doyurabiliyorsun. Diğer yerlere göre ben çok kıyaslayamıyorum. Mesela burası pahalı mı uygun mu? Siz yazın abi. Örnek veriyorum, bundan aldım bir tane. Bu 18 Hong Kong doları. Yani bilmiyorum pahalı mı. Ama otel konusu pahalı abi. Öyle bir şey olabilir mi kardeşim? Omuz kadar genişliğinde 1500 TL'ye tekabül ediyor. Bir de hava bir anda yağmur değişebiliyor. Bakın yağmur yağdı. Daha yeni günlük güneşlikti. Yanıyorduk. Kimse karışmıyor abi. Bu dünyanın en güvenli ülkelerinden birisiymiş zaten. Baktım otel bulabilecek gibi değildim. Gittim abi, bir yerde uyuyayım dedim, yapacak bir şey yok. Sonra Hintli dayı beni buldu. Sigarayı da sadece küçük bir turuncu çöp konteynerinin yanında içiyorlar. Toplu bir şekilde, yani halka açık yürüyerek sigara içmiyorlar. Onu anladım. Yeme içmek de mi yasak ben anlamadım. Pek fazla yiyip içen de yok, böyle giderek hiç görmedim kalabalıkta falan. Nedir, birkaç kişi denk geldi. Allah Allah. Ya da ayıp mı ki ya? Anlamadım ki. Ablam her şeyi satıyor maşallah. Of. Acayip bir meyve kesmiş. Ne oluyorsa tam olarak. Şu galiba onu kesmiş abla. Evet. Bir günde kaç saat ışık beklemiş olabilirim ben böyle ya. Yine burada da yayın açıyorlar. Bunlar Müslüman mı? Ne böyle ya? Bunu sadece Müslümanlar mı yapıyorlar? Yo, bir tane. Parkta yayın açıyorlar vallahi. Hep yayın yerine dönmüş bunların parkları. Demek ki ileride teknoloji bize de geldiğinde biz de teknolojiyle yaşamı sürdürdüğümüzde böyle olacak. Bakın burada içiyorlar sigaraları. Gördünüz mü, bu abilerim sigara içiyorlar. Adam bir şey mi var lan diye sağa sola bakıyor. Ablam Çince konuşuyor da konuşuyor. Konuşuyor da konuşuyor. Abla diyorum, ne diyorum bilmiyorum. Sonunda bir şey aldım. Thank you. Neymiş? Böyle bir pazara geldim. Bundan aldım valla. Ablam diyor ki bir konuşuyor. Kamerayı açamadım. Acayip yemekleri var böyle. Ufak bir şey aldım valla. Bir atıştırmalık. Bakın kadın bir şey diyor. Çince, hiç İngilizce yok. Lan para dese, money dese sorun olmayacak ama ihya diye bir şey deyip duruyor. Acayip bir atmosfer. Bakalım şunun tadına bir bakalım. Ne almışız? Bana farklı bir şey benziyor. Hong Kong seyahatim bayağı zor geçecek galiba. Galiba ben sıkıntılı bir şey yiyorum. Yok ya, balık ya. Ara balık ya. Bakın. Balık yiyorum ben. Yok ben ya. Acayip bir tadı var. Balık mı tadı var? Vallahi şu anda domuz eti yiyor olabilir. Vallahi tam olarak mevzuyu anlayamadım. 20 Hong Kong doları fiyat yazıyor. Tavuk gibi, balık gibi bir şey. Ya tavuk ya balık. Başka bir şey olamaz yani, eminim. Vallahi acayip bir yer ya. Bayağı farklı, değişik.
Kültür farklılığı çok yani. Bugün benim için şok geçiriyor. Bir ara sokağa da aldım. O yemeği yiyemedim ya vallahi. Acayip bir şeydi. Böyle bir şeyler var burada da. Hep deterjan kokusu geliyor. Ara sokağa da aldım yanlışlıkla. Buradan geliyor galiba. Tat balık gibi bir şeydi böyle. Tavuk mu balık mı çözemedim. Böyle bir anda hemen kültürdeki şeyleri yükleyemiyorsunuz. Ben mesela öyle hiçbir zaman yemeği israf edebilecek potansiyelli bir insan değilim. Ama sen vücuda atıyorsun onu. Diyor ki bir tane atıyorsun, 2 tane atıyorsun, 3 tane atıyorsun kardeşim diyor. Cık, olmaz diyor. Yani bunu yiyemem diyor. Ondan dolayı. Bu ne arabasıymış? Ben ilk defa gördüm bunu. Türkiye'de yok galiba. Impreza diyor. Yürüyerek birçok yerini gezebiliyorsunuz Hong Kong'un. Ama otobüste kullanmak isterseniz çok güzel fevkalade çalışıyor. Yani istediğiniz şeyi kullanabilirsiniz. Ama bence sokakların arasında bir yürüyün. Şu binaları bir görün. Bunlar ne? İskeleyi kurdukları şey. Aha vallahi ablam geçti. Ablam geçtiyse ceza yazmıyorlar. Çöpü diyor yere atarsan diyor 3000 ceza diyor. Burada yazıyor. 3000 Hong Kong parası çok para yapıyor. O yüzden sokaklarda galiba hiç çöp yok. Yok abi. Çöpünü diyor sokağa atarsan 3000 diyor. Allah var güzel ceza yazıyorlar ha. Burası da çamaşırlarınızı yıkıyorsunuz burada. Getiriyorsun makineyle atıyorsun. Ondan sonra saatli çalışıyor. Kaç para ki? Evet. 12 saati 10 dolar diyor. Her saati 1 dolarmış. Aynen. 48 saat 110 dolar. Böyle abim tamir ediyor galiba. Burada online ödeme yapabiliyorsun. Her şey zaten Mastercard, Visa kart, bu kartların hepsi olursa her şeyle ödeme yapabiliyorsun. Bak burada kola mola bir şeyler koymuşlar. Mesela Monster Enerji 19 Hong Kong doları. Abim de burada deterjan falan da alabiliyor musun oradan? Abim deterjan alıyor. Hem de ayarlıyor. İlginç bir yere daldım yine. Galiba burada kağıt, burada işi yapıyorlar. Bakın abim böyle. Öyle abi. Nem oranı çok fazla ya. Adamın yüzün var ya görüyorsunuz değil mi? Bir şeyler düşüyor yukarıdan. Taş atıyorlar lan kafamıza. Nereden düşüyor oğlum o? Bizi ne yapıyorsun ya? Manyak mısın? Teyze bir şeyler yapıyor. Allah Allah. Vallahi bir şeyler düştü de mevzuyu tam anlayamadım. Bunlar kötü kokuyor lan nereyse. Şöyle de bir ilginç bilgi vereyim size. Bu arada klozette bastığınız suyu burada okyanustan alıyorlar. Etraf hep okyanus olunca tatlı su çıkmıyor çok fazla. O yüzden suyu nereden alıyorlar? Yine teknolojiyle bir sistem kurmuşlar. Deniz suyunu biraz böyle tatlılaştırabiliyorlar. Onu da klozetelere vermişler. Basıyorsun, okyanusun suyunu kullanıyorsun. Adamlar yapmışlar. Teknolojik olarak bayağı ilerideler. Bak çöp dolmuş hemen. Buraya atmışlar. Normalde ceza. Adam bekliyor. Ferrari falan. Güzel arabaymış. Bu Ferrari olabilir ya. Şu attan tanıyorum. Aynen. Ferrari. Zaten bir bölge var. Gerçi bunların hepsi böyle zengin de. Bir bölge, o Hermes diye bir şey bahsettim. Hep bir sular damlıyor. Muhtemelen klimalardan gelen sular. O bölgede acayip zengin var. Arabalar, spor arabalar, çok zengin lüks şeyler. Bakalım şimdi o bölgeye doğru bir gideyim. Nem oranı çok fazla nedense. Böyle var ya. Nasıl telliyorum ya? Nem oranı çok fazla. Daim geçti. O zaman biz de geçeriz abi. Bir araba var. Güzel bir arabaya benziyor. Porsche. Milyarderlerin olduğu kadar var. Porsche'ler, Ferrari'ler. Zaten çok dikkat ediyorlar biliyor musunuz? Benim kaldığım yerde bile bayağı bir güvenlik var asansörün kapısında bile. Neden diye sorarsanız çünkü
Abi burada bir yangın çıktığında bu binaların herhangi birinde kaç bin insan ölecek yani düşünün. Hiçbirinin kurtulmasının ihtimali yok kardeşim. Nerede bunun inişi çıkışı? Ben zaten iner çıkarken kayboluyorum. İnsanlar da kayboluyor. Ya bir ben mi kayboluyorum diye şey yapıyordum binanın içinde. Yok kardeşim, binalar öyle bir şey ki insanlar da kayboluyor. O yüzden bir yangın çıktığında epey bir can alabilir. Epey can almasından kast bayağı da büyüyebilir yangın yani. Çünkü binalar dip dibe. Yani binalar dip dibe olduğu için ölüm de olacak, şey de olacak. Ablam gözünün önüne hiç bakmıyor. Bazıları gözünün önüne bakmıyor. Yine bir park. TikTok yayını açıyorlar burada. No smoking diyor. Müslümanlar var bayağı. Ne diyor? Aynen. Bir şeyler yapıyorlar bu bölgede. Kapıda yazmışlar ki her şeyini bırak diyor. Sonra parkın tadına bak diyor. Bakın şu anda muhtemelen var ya, elit insanların olduğu bölgeye geldim. Binalar böyle oldu. Her yeri birbirine çok yakın. Şimdi acayip bir bölgedeyim. Evet, şurası zaten AVM büyük ihtimalle. Abi çok kalabalık ya. Burada yürümenin ihtimali yok yani. Oradan bir kalabalık başlıyordu daha yeni. Meğersem burada dondurma sırasıymış. Allah Allah. Abi dondurma alırken bile sıra var ya memlekette. Hani düşün, dondurma almak isteyeceksin. Vallahi onun da 15 dakika beklemen lazım orada. Ben nacizane bir şey söyleyeyim. Çok zengin olduklarından mı bilmiyorum da zengin olmak da böyle gösterişi seven de çok fazla burada. O denli bir şey de fark ettim yani bence. Ya belki adam milyarder değil ama aşağılamasınlar diye büyük ihtimalle milyarderi gösteriyor olabilirler. Buraya yere yazmışlar. Diyorlar ki ilk önce sola bakın, sonra sağa bakın. Yine bir evsiz. Orada uyuyor ha. Adam böyle boynunu eğmiş, uyuyor galiba. Baston niyetine de baton kullanıyorlar. Bu baton diye bahsedilen şey de böyle dağa çıkan insanların kullandığı şey. Yaşlılar hep ondan kullanıyor. Baston yok bizim şu tahta şeyleri, dedelerimizin elinde olan şeylerden. Burada işi. Bakın abilerim. Burada kiloyla tartıyorlar. Kiloyla tarttıktan sonra demir, kağıt. Ondan sonra gönderiyorlar. Hurdayı nereye gönderiyorlar biliyor musunuz? Bakın. Çöpü buraya gönderiyorlar. Kilosunu kaçtan alıyorlar ki? Demir, bakır aynı bizim gibi. Ya bir Niğde'nin denk gelebileceği maksimum şey işte. Şuradan tekrar bir 7-Eleven'a girek. Acayip. Güzel ya. Kartonları hep ıslatmışlar. Evet. Hello. Ben bir sefer var ya güzel bir şey alacağım ya. Aynen şundan alacağım ya. Probiyotik versin de enerji gelsin. Okay. Yes. 15 Hong Kong dolarıymış. Yaklaşık 100 TL falan bu da. Ben de bilmiyorum. Güzel bir şeydir. Ha viski de satıyorlar bakın. Her şeyi satıyorlar. Hurda işi hoşuma gitti ama. Hurdan varsa getiriyorsun abi. Satıveriyorsun. Restorandan çok acayip bir koku geliyor ya böyle. Diyorum ki burada ne pişiriyorlar? Vallahi büyük kardeşim bir şey yaptı da bir nevi dini inanç gibi bir şey olabilir. Acaba Budist mi kendisi? Anlamadım. Taylar Danone'yi bize 100 liraya sattı. Vallahi tadı aynı Danone. Yemeklere bir bakın aman Allah'ım. Abi burada var ya bir karides yiyeceğim. Başka da bir şey yemeyeceğim ya. Bir de Çin'in neyi meşhur? Noodle diyorlar. Makarna ya bizim bildiğimiz. Aynen spagetti gibi bir şey. Bu çok bayağı popüler. Her yerde var. Vallahi şimdi bir baktım acayip bir şey fark ettim. Burada hep telefonla konuşuyorlar. Burada. Ondan sonra o köşede yok. 3 yer var. Buralar var ya. Aynen. Hep herkesin elinde telefon olduğuna göre telefonla konuşma yeri olabilir. Ben ona kanaat getirdim. T diye de bir tabela var. Evet. Muhtemelen dayıların telefonla konuşmuyor yani. Fark.
masaj yapıyorlar. Body yani vücut masajının fiyatını silmişler. Demek ki bir sıkıntı var. Abi bu ne la? Yılan satıyorlar burada. Yok ya, yılan mı bu? Yılana benziyor ama. Acayip duruyor ya. Yılan değil, yok yılan değil, ona kanaat getirdim. Kaz gibi bir şey. Hey, ben burayı hatırladım. Bak döndük dolaştık aynı yerimize geldik. Evet. Çocuktan bildim ya. Maskeyi var ya. Ben bayağı bir dolaştım bu arada. Maskesinden bildim eleman. Evet, sabah da buradan bir şey almıştık galiba. Duvara WhatsApp mesajlarını yapıştırmışlar. İnsanlar niye terlemediğine kanaat getirmek gerekirse belki alışık olduklarından ya da şemsiye kullanıyorlar ya, nem gelmiyor da olabilir, anlamadım. Burası var ya muhtemelen şöyle buluşma parkı gibi bir şey ya, vallahi bak. Ben burayı çözemedim de farklı bir şeyler dönüyor burada. Vallahi karşıda bir tane restoran var, Türkiye yan oluyor. Galiba Türk olabilir ha burası, eminim. Yine bekliyor. Oranın Türk olma ihtimali %90. Burada çok Türk vardır bence ya. Eminim ben, kanaat getirdim. Hey, you know speak Turkish? No, right? You are Indian, right? But what is Türkiyeano? Why? I work here. Our chef is from Turkey. He prepared the food. We sell there. We have two kitchens. Ha, okay. Okay, brother. Thank you. All the best. Bye. Goodbye. Kardeşim, dedim sen niye böyle ismi koydun? O da dedi ki benim şef dedi, Türk dedi. O yüzden ben de satıyorum dedi. Ben zaten anlamıştım ya. Türkiye Ano diyor, isim koymazlar Çinliler. Çünkü sabahtan beri dolaşıyorum, tamam mı? Kaç saat kaçta çıktım? Hiçbir tane öyle şey görmedim. Türkiye Ano diye isim mi olur? Bakın. Kardeşim bir şey satıyor. Bu abim kesin Hintli. Acayip bir Hintli nüfus var. Havamız kararırken şimdi inanılmaz bir ışık gösterisi yapılıyor aşağıda. O sahilin orada yapılan ışık gösterisine gidiyorum. Guinness Rekorlar kitabına falan da girmiş. Umarım yetişebiliriz. Yaklaşık bir 30 dakikam var. Bir anda hava karardı. Bakalım, acayip bir görsel şölen bekliyor. Bilmiyorum, sesle falan desteklemişler. Yani bu Hong Kong'a özel bir şey. Oraya gittiğimde gözlemleyeceğiz. Akşam vakti de böyle oluyor biraz. Yine değişen bir şey yok caddelerimizde. Polis koymuşlar. Ben de şurada atlayıverdim. Ya var ya, alışamıyorum ya. Çok zor yani. Kimse gelmiyor, hiçbir şey yok. 2 dakika bekliyorsun yani, acayip. Ne araba geçiyor ne bir şey. Boş bekliyorsun yani. Bayağı kişi bekliyor ha. 50-100 kişi var. Acayip kalabalık. Bekliyor abi, ne araba geçiyor ne bir şey. Kırmızı ışıktan yeşil ışığa gelişene kadar herkes bekliyor. Valla burası da elit bölgeymiş biraz galiba. Az kaldı, geliyoruz. Galiba yetiştik. O değil, beni en çok şaşırtan neyi biliyor musunuz? Işık da hadi tamam. Bizim Türkiye'de beklemiyorlar, şey yapmıyorlar. Ama abi yabancılar, Hintliler, Pakistanlılar çok fazla. Abi adamlar bekliyor ya, var ya. Bayağı bekliyorlar da ama nasıl bekliyorlar böyle. Hintli ve Pakistanlılar hakkında burada ne kadar çok olmasının sebebini şundan duydum. İngilizler buradaymış ya. Onlar da zaten İngilizlerin neticesinde buraya gelmiş. Bayağı bir iş falan kurmuşlar. Kendi sistemlerini buraya yapmışlar yani. O yüzden bu kadar çok fazlaymış. Ben de diyorum, neden acaba bu kadar çok fazla ya? Öğrendim. Robot falan her şey var bu arada ama Çin'de, burada yok. Evet, şimdi biz geçiyoruz. O elindeki tabela olan ablam, yine bir şeyler duydum. Galiba biraz dolandırma işlemi gerçekleşiyormuş. O yüzden dikkat ediyor. Zaten bizi dolandıracaklar. Öyle bir şey yok. Neyi dolandırıyorlar? O kadar para olsa zaten kesin dolandırılırım da. Muhtemelen galiba ışık serüveninin olacağı bölgeye geldim. Karşı tarafta Hong Kong Müzesi'ne bak ya. Ellerinde bir şeylerle gelen ablalarım tekne turu satmaya çalışıyorlar. Şimdi gösterinin başlamasına az var. Acayip bir gemi geçiyor bu arada. Abi, her tarafa ışık. Bayağı güzel yapmışlar. Biz de bir şöyle yapalım bari, yürüyelim. Burada ne oluyormuş? Adamların çekindiği fotoğrafa bak. Donlarını indirmişler. Adam donunu indirmiş, fotoğraf çektirmiş. Görecekse böyle görsünler diyor valla. Bence de mantıklı. Sevdim bu işi.
Şimdi gösteri tam bu karşıda başlayacak. Beni biraz zaten karanlık görüyorsunuz. Sıkıntı yok kardeşim. Acayip bir görsel şölen göstereceğim size. Bir de sesle desteklemişler, bayağı iyi. İnsanlar çok seviyorlar fotoğraf çekilmeyi. Ha, vallahi ben bunu bir şey fark ettim. Acayip fotoğraf çekiniyorlar ve hepsinin elinde de fotoğraf makinesi var. Kimse kimseye karışmıyor. Şimdi gösterinin hikayesi, karşıda gökdelen gibi binalar var. Gökdelen gibi binalarda bir şeyler, ışıklar olacak. Vallahi ben de bilmiyorum. Öğreniverdim, geldim. Bakın denizin ortasından bir şey gidiyor. Adamlar kaç bin kişiye reklam izlettiler ha. Vallahi ne güzel. Acayip reklam yaptılar. Bakın. Çok iyi bir fikir ya. Ama güzel bir atmosferdi. Bayağı da kalabalıktı. Böyle. Umarım... Evet, acayip kalabalık. Böyle. Umarım Hong Kong'da ilk günümde sizlere bir şeyler gösterebilmişimdir. Ben Stajyer Seyyah. Bir sonraki bölümlerden haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hong Kong'dan kocaman selamlar.